Size bir bilimsel deneyden bahsedeceğim. Bir maymunu bir kafese koyuyorlar. Kafeste bir kol var. Kolu her çektiğinde maymun bir fıstık düşüyor. Maymun da haliyle her canı istediğinde kolu çekiyor, fıstığı alıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra yandaki kafese bir maymun daha koyuyorlar. O maymun diğer maymunu görebiliyor. Her kolu çektiğinde fıstık yine geliyor ama o derecede de diğer maymuna elektrik veriyorlar. 1 elektrik, 2 elektrik, 3 elektrik. Maymun bakıyor ki bunun arasında bir korelasyon var ve kolu çekmeyi bırakıyor. Şimdi biz vicdanın sadece insanlarda olduğunu düşünürdük. Halbuki maymunlarda dahi var. Maymun, karşıdaki maymunun kendisinin yaptığı hareketten dolayı acı çektiğini görünce bırakıyor. Bunun sebebi ayna nöronlar. Ayna nöronlar bizim bir insanla empati kurabilmemizi sağlayan nöronlar. Bu nöronları biz aslında hayatımızın her anında görebiliyoruz. Bu sebeple çok uzun süredir birlikte yaşayan insanlar, eşler birbirlerine daha fazla benzer hale geliyorlar. Neden? Çünkü eğer karşınızdaki insan size bir gülümsüyorsa siz de ona benzemek için onun gibi gülümsersiniz. Eşler sürekli olarak birbirlerine gülümsedikleri için yüzlerindeki mimikler birbirlerine benzemeye başlıyor bir noktadan sonra. O kırışıklıklar birbirlerine benziyor. Çünkü hep aynı noktadan kırışıyor. O yüz üzerindeki yüzlerce kasın hep aynıları kasıldığı için karşıdakiyle birlikte birbirlerine benzemeye başlıyorlar. Bunun gibi bir örneği ben kendi hayatımda gördüm. İlk başlarda anlam verememiştim. Bir gün işte babamla yolda gidiyoruz. Bir baktık bir trafik kazası oldu. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir anne ve çocuğu kaza yaptılar. Anne yerde yatıyor. Hemen gittik yanına baktık. İşte bir iki tane doktor geldi. X dedi. İşte ben de X'in ne olduğunu bilmiyordum. İşte bakıyorum ne oluyor falan diye baktık gidiyorum. Dedim baba X ne demek? Oğlum işte ölmüş dedi. O sırada şeyi düşünüyorsunuz hani o karşıyla bir empati kurmaya başlıyorsunuz. Ama ölen ne değil. Yanında başında ağlayan çocuğuyla empati kuruyorsunuz. Çünkü o çocuğunun yüz ifadesini görüyorsunuz. Sizin yüz ifadeniz de onunkiyle aynı hale geliyor. Siz de hüzünleniyorsunuz, siz de ağlamakta oluyorsunuz. Ama yerde yatan ölüye baktığınızda onun yüzünde hiçbir ifade yok. Onunla empati kuramıyorsunuz. Çünkü bir ayna nöronun işleyebilmesi için karşılıklı bir iletişimin olması lazım. Onun yüzünde bir mimik olması lazım. O mimikle bir bağlantı kuramadığınız için aslında siz onun çocuğu için üzülüyorsunuz. Onun çocuğunu düşünüp sizin de acaba anneniz babanız aynı durumda olsaydı ne yapardım diye düşünüyorsunuz. Empati dediğimiz şey bu. Bunu ayna nöronlar sağlıyorlar. Peki biz ayna nöronları pazarlamada nasıl kullanabiliriz? Billboardlarda, televizyon reklamlarında mümkün olduğunca insan kullanarak, insanlarla birebir bir iletişim halinde olduğumuzda, yani onları görebildiğimizde, onları gerçekten insan suretinde anlamlandırabildiğimizde, duygularıyla birlikte görebildiğimizde onlardan daha fazla etkileniriz. Eğer karşımızdaki cisim bir insansa ya da insana benzeyen bir animasyonsa, onda bir duygu barındıran bir şey yakalayabiliyorsak o duygusal bağ kurabiliyoruz. Duygusal bağ kurabildiğimiz zaman insanlara daha fazla güveniriz. İnsanların o hissettikleri şeyleri daha iyi algılayabiliriz. Bu algılama sonucunda da aslında biz şunu çıkarıyoruz bu işten. Eğer biz bir marka olarak reklam filmi çekiyorsak, o reklam filminde mümkün olduğunca o insanlara duygusal bir şey katacak bir şeyler vermemiz gerekiyor. Bu bir şey her şey olabilir. Yani bir mutluluk olabilir, üzgünlük olabilir, gurur olabilir. En basit duygular dahi o insanın mimiklerinde bizim birebir de okuyamadığımız mimiklerde gizli olabilir. O mimikleri iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Çünkü o mimiklerde her ne varsa biz de insanlara onu vaat ediyoruz. Markalar ünlüleri kullanıyorlar, markalar influencerları kullanıyorlar ya da markalar kendinize benzeyen insanları kullanıyorlar. Hani o Lay's reklamları var ya, yiyin gari dediği reklamlar. Tam olarak bizden bir insan, bizim anneannemiz, babaannemiz, köydeki ninemiz gibi bir insanla karşılaştığımız zaman bir duygusal bağ kuruyoruz. Evet, bu da benim gibi bir insan, o Lay's yiyor, ben de yiyeyim diyebiliyoruz. Ya da çok ünlü bir insan reklam filminde görüldüğü zaman işte bu onun gibi cool, muhteşem bir insan bu ürünü kullanıyorsa ben de kullanayım diyebiliyoruz. Reklamcılık bunun üzerine kurulu. Ama eğer ortada bir duygusal bağ kurulamıyorsa, yani tamamen masa üstünde hazırlanmış bir videoysa, izleyeceğimiz video, çok da bir duygusal bağ kurulamıyor. O duygusal bağ kurulamadığı için de insanlara yeteri kadar etki edemiyor. İnsan beyninin boşlukları dolduruyor olması, o boşlukları hikayeleştiriyor olması aslında muhteşem bir özellik. Tabii ki bazı dezavantajları var.
Bazen kulaklarımız bizi yanıltabiliyor, gözlerimiz bizi yanıltabiliyor. Çünkü göz aslında gören organ değil, aslında gören organ beyin. Göz gördüğü veriyi beyine aktarıyor, beyin tamamen bu gördüğü şeyin ne olduğuna karar veriyor. Bunun üzerinden aslında biz o boşluk doldurmayı reklamcılıkta nasıl kullanıyoruz? Reklamcılıkta beynin, o kök beyninin, birinci sistemin en fazla tepki verdiği 3 şey var. Cinsellik, açlık ve güvenlik. Eğer bu üçünden herhangi birisi ise konu olan şey, o insan beyni boşlukları çok hızlı bir şekilde dolduruyor. Bütün algılar birden açılıyor. Çünkü insanın ilk tepki verdiği şey bu üç şey. Bu üç şeyin dışındaki diğer her şeyde insan beyni o boşlukları doldurmakta birazcık güçlük yaşayabilir. Ancak o güçlüğü yaşama kısmında açlıkla alakalı reklamlar yaparken, örneğin Heinz'in bir reklamı var. Heinz'in reklamında biz çok basit bir tavuğun bacağını görürken onu bir seksi objeye dönüştürebiliyoruz. Bu tamamen bizim beynimizin boşlukları doldurması ve anlamlaştırmasıyla alakalı bir süreç. Ürettiğimiz reklamlarda eğer insanları etkilemek istiyorsak bir duygusal bağ kurmamız gerekiyor. Bu duygusal bağ da insanlara insan göstererek, onların ayna nöronlarını aktifleştirerek ancak sağlayabiliriz. Bu ayna nöronları aktifleştirdiğimiz zaman da insanların o mimiklerini görebilmeleri gerekiyor, insanların gözlerini görebilmeleri gerekiyor. İnsanlar o ayna nöronları aktifleştirip empati kurabildiklerinde marka ile bir duygusal bağ sağlanabilir. Diğer yandan illaki soyut bir kavram kullanacaksak da cinsellik, açlık ve güvenliğin dışındaki konulara çok fazla girmememiz gerekiyor. Çünkü beyin sadece bunlara odaklanmış durumda. Bunların dışındaki herhangi bir konuda birazcık daha fazla uzun sürecektir algılaması. Bu yüzden ya insan kullanacağız ya da soyut bir kavramsa 3 konunun dışına çıkmayacağız.